Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım demeyeceğim çünkü bugün eski bir video ile karşınızdayım. Neden böyle söylüyorum? Çünkü ben bu videoyu daha önce izlemiştim ve kanal daha yeniydi. Ekipmanlar amatördü ve açık konuşayım ben de ne söyleyeceğimi tam olarak bilemiyordum. Ama aradan zaman geçti. Hem teknik olarak hem zihinsel olarak ben değiştim ve Japon müziğinin kültürünü ve o şarkının, bu tarz şarkıların arkasında yatan anlamları daha iyi anladığımı düşünüyorum şu an. Ve dönüp o eski videomu izlediğimde ben bu şarkının, bu grubun hakkını tam veremediğimi e, gördüm, hissettim. O yüzden bunu bir ilk tepki videosu olarak değil, e, bir yeniden dinleme, hatta biraz gecikmiş bir saygı duruşu gibi yorumlayabilirsiniz. Kendimi çok fazla katmadan, çok fazla durdurmadan biraz daha o kültüre e, hakim olarak yani en azından çalınan enstrümanları tanıdım, grup üyelerini tanıdığım gibi biraz daha hakim olarak tekrar bu videoyu çekmek istedim. Eğer siz de bu şarkıyı seviyorsanız, bu grubu seviyorsanız bu videoda benimle birlikte sakin sakin gerçekten dinleyelim bu sefer. Çaylarınız, kahveleriniz hazırsa hadi gelin başlayalım bakalım neler hissedeceğiz. Evet, çok fazla durmayacağım dedim ama durmadan da yapamıyorum. Mükemmel bir gitaristimiz var. Basçımız var. Bir geleneksel davul, bir de modern davulcumuz var. Wasabi. Ee, Harika bir grup. Sıfır hata ile çaldıklarını düşünüyorum. Çok dinledim bu şarkıyı. Ve sıfır hata ile çaldıklarını düşünüyorum. Söylediklerini düşünüyorum. İlerleyen yerde vokal gelecek çünkü. Yuko gelecek. Ee, hayran kaldığım gruplardan bir tanesi kendisi. Devam edelim. Biraz geri alayım. Wasabi bu. Çok kalabalık. Evet, double kick. Mükemmel bir parti. Evet. Bas gitaristimiz Asa. Şimdi bir sola yapacak. Ve bu arada birçok konserlerinde bu ışıklı çubuklardan var. Onu da söylemiş olayım. Büyük bir ihtimal bazı Kore e, canlı performanslarında da görmüştüm. Büyük bir ihtimal oralarda çok meşhur bir şey o. Evet, bu görüntü benim çok hoşuma gidiyor. İlk videomda da burada özellikle durmuştum. Spot ışıkları altında.
Şöyle çok beğenmiştim bu görüntüyü. Tamizen beni. Evet. Sahnede 3 tane yaylı var şu an ve üçü de aktif olarak çalıyor. Bu şamizeni işte o zaman bilmiyordum. Çok ilgimi çekmişti. Sonrasında araştırıp işte ismini vesairesini öğrendim. Ve Benny'nin de bunu çok iyi çaldığını düşünüyorum. Hatta usta seviyesinde çaldığını düşünüyorum. Benny'nin gruba girme hikayesini anlatmıştı birisi. Bilmiyorum ne kadar doğru. Aslında tek başına bir işte sanatçı o gruba girmeden önce ve gidip birkaç konserlerini izliyor sanırım. Öyle bir hikaye duymuştum. Ve Yuko'ya Yuko onu gruba alıyor. Daha sonrasında bir şekilde iletişime geçip gruba dahil oluyor. Bence iyi ki de oluyor. Çok da güzel uyumuş diye düşünüyorum. Az bir şey geri alalım. Şamize'nin geldiği yerden itibaren geri alalım. Kusura bakmayın böyle gidelim. Evet, bunun da ismini bilmiyordum. Arkadakinin de ismini bilmiyordum. Peki shakuhachi dediğimiz bir flüt türü. Arkadaki de koto diye geçiyor. Bunları da ilk videomda bilmiyordum ve sonrasında araştırıp bulmuştum. Mükemmel bir sesi var. Yani o shakuhachi'nin şöyle düşünün, gözlerinizi kapatın, bir ormandasınız. Böyle bir işte rüzgar esiyor, e, kuşlar cıvıldıyor falan gibi düşünün. Öyle bir tınısı var. Çok da güzel bir enstrüman olduğunu düşünüyorum. Bu arada Shakuhachi'yi çalan grup üyesini bir turnede falan izlemiştim. E, Nereye gitmişlerdi? Sanki Peru gibi bir yerdi. Yanlış hatırlamıyorsam. Onların kendine has böyle üflemeli çalgıları vardı. Hiç tereddütsüz aldı ve işte o notaları belki de hayatında ilk defa gördüğüm bir çalgı. Aldı ve onu geleneksel çalgıyı çalmıştı. Çok e, garibime gitmedi aslında da yani o kadar usta olduğunu orada da bir kere daha görmüş oldum. Çok çok şaşırmıştım açıkçası. Devam edelim şimdi bakalım. Mükemmel bir melodi.
Evet arkadaşlar durduruyorum tekrar kusura bakmayın. Yuko'nun burada o yapmış olduğu gırtlak sesi bunu ben ilk videomda da söyledim. O zaman da dikkatimi çekmişti. Ama sonrasında araştırdıkça bunun gerçekten zaten zor olduğunu da anlamıştım. O zaman da söylemiştim ama sonrasında da araştırdım. O gırtlaktaki o titremeli sesi çıkartmak hiç kolay bir şey değil arkadaşlar. Ve Yuko bu konuda çok iyi bir vokal. Tekrar biraz geri aldım kusura bakmayın. Evet, bu titreşimden bahsediyorum. Şakıraçıyı çalan arkadaşın ayağını öyle kaldırmasının diyaframı sıkıştırmak olarak ben yorumlamıştım. Bilmiyorum belki öyledir belki şov içindir ama öyle düşünmüştüm o zaman. Şu anda da öyle düşünüyorum açıkçası araştırmadım ama ayağını kaldırmasının sebebini dediğim gibi diyaframı sıkıştırıp son nefesi de vermesi gibi düşünmüştüm. Evet burada durmak istiyorum kusura bakmayın. Ben bu kısmı geleneksel bir halk ezgisi olarak düşünmüştüm. Onu metal müzikle harmanladığını düşünmüştüm grubun. Çünkü onu da nereden yani o niye öyle düşünmüştüm? Bakın şurada yeni bir tane sekmede ben bunu hazırlamıştım zaten. Burada yine konserdeler, konsere çıkacaklar. Konsere çıkmadan önce dinleyiciler onu söylüyorlar ve yani öyle bir şey yapmışlar ki öyle bir şey yazmış ki daha doğrusu bu şarkıyı yazan. Hadi bir şarkı yapalım ama yüzyıllardır olan bir halk ezgisi havası olsun gibi düşünmüşler sanırım. Burada bunların işte insanların bu şekilde mırıldanmasını ben öyle düşündüm. İlk önce bir halk ezgisi onu metale uyarlamışlar gibi düşündüm. Bakın siz de dinleyin şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ne? Evet çok fazla da kopmadan. Yani burada dediğim gibi melodi çok akılda kalıcı. Ve işte o özellikle giriş bölümünün yavaş olması sanki bir ritüel hissi e, veriyor. Bilmiyorum bana öyle geldi. Halk ezgisi gibi düşünmüştüm o kısmı. Ama dediğim gibi yani bu Vagaki Band grubunda bu şarkıyı yazan demiş ki öyle bir şarkı yapalım ki işte yüzyıllardır varmış hissiyatı verelim dinleyiciye. Gerçekten de çok başarılı olmuşlar. Çünkü ben bile yani e, orada değilim, o ülkede değilim ama ben bile buradan öyle hissettim. Kaldı ki orada yaşasam büyük bir ihtimal orada da öyle hissederdim. Daha fazla hissederdim. İşte bazı şarkılar ilk dinleyişte değil doğru zamanda anlaşılıyor. Bunu da ben geç de olsa bu şarkının dediğim gibi hakkını veremediğimi düşündüm ve tekrar sizinle birlikte dinliyorum. Geçelim tekrar Radaki Bendi grup şeyine sekmesine devam edelim. Biraz geri aldım. Evet şurada Shakuhachi'nin çıkarttığı o dirırıt kısmı mükemmel, mükemmel, mükemmel yani. Antik Evet, bunun dediğim gibi bunu aldım özellikle ve flash belleğinde bu sürekli var. Özellikle bunun ikisinin arka arkaya geldiği versiyonunu aldım ve
Sürekli ilk arabaya bindiğimde belirli bir listem var. İlk çalanlardan bir tanesidir. Çok beğenerek dinliyorum grubu ve bu şarkıyı çok seviyorum. O yüzden dediğim gibi bunu bir ilk tepki videosu olarak değil de bir tekrardan e, bir saygı duruşu gibi yorumlayın. Çünkü o zamanlar hakkını veremediğini düşündüm şarkının ve tekrar video çektim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.